Spartakus Aşur hanesi, selefine yakışır, amansız bir kılıç sandal destanı. Güneşin kavurduğu gladyatör dövüşleri, politik entrikalar ve iktidar arzusunu besleyen cinsel arzularla dolu Stars devam dizisi, izleyici beklentilerini alt-üst ediyor. Netflix'teki başarılı Daredevil uyarlamasıyla tanınan yaratıcı Steven Knight, Roma belodramına bu dönüşün öncülüğünü yapıyor ve Aşur hanesinin omurgasının zayıf olduğunu düşünen izleyicilere son derece stilize bir entrika ağı salarak geri adım atmıyor. Steven Knight'ın bu memlekete dönüşü, seyircinin hayal edebileceği her türlü şımarık arzuyu tatmin ediyor ve arenada ve dışında olanlar arasında dizginsiz bir kan dökülmesini ve aile içi kavgaları tasvir ediyor. Bu gösteri, aşırı doymuş sahne parçaları, cesur ve küstah niyet beyanları ve ağır çekimde katliam anlarıyla dolu. Ne uysallara, ne de ılımlılara göre House of Ashur, Nick Tarabay'ı ölümden döndürürken hem şiirsel hem de küfürlü dili zincirlerinden kurtararak nadiren incelikten ödün veriyor. Aşur, beklenmedik anti kahramandır. Stars'daki Spartacus'un mirasına aşina olmayanlar için Game of Thrones'un öncülü olan bu yapım, popüler kültürde kendine özgü bir yer edindi ve eleştirmenler arasında pek de popüler olmasa da, izleyiciler tarafından çok daha fazla ilgiyle karşılanan 3 sezon boyunca televizyona hükmetti. Spartacus 1. sezondan 15 yıl sonra Ashur hanesi, küçük bir ekrana damga vuran en karmaşık olay örgülerinden biriyle, Ashur'ın gelişiyle başlayan bir Roma generalinin yükseliş planlarını tüm açıklığıyla sunuyor. Ashur rolündeki Nick Tarabay, bu yeni hayatı kelimenin tam anlamıyla ele alıyor ve yeni izleyicilerin zorlanabileceği bir açılış bölümünde planlar çiziyor. Bu diziye arka plan bilgisi olmadan başlayacak olanlar için lütfen şu uyarıyı dikkate alın. Motivasyonlar, özlemler ve kan davaları ancak birkaç bölüm sonra netleşecek ve izleyicilere başlangıçta onları eğlendirecek tek şey Ashur'ın sahnelerini çiğnemesi olacak. Ancak sonuna kadar gidenler için Spartacus Ashur evi bolca ödül sunuyor. Bu özverili toplulukta uzun süredir Ashur'ı canlandıran ve nefes almak kadar doğal hissettiren başrol oyuncusu Tarabay'dan başlayarak belirgin bir üstünlük kurma duygusu var. Hem disiplinci hem de koruyucu olarak hareket eden Ashur, gladyatörlerine dövüş sanatını öğretiyor. Vaudeville kötülüğüyle karikatür arasında ince bir çizgide tek başına yürüyen, şaşırtıcı nüanslarla bezeli sağlam bir performans, izleyiciler Spartacus House of Ashur'ın bu yaklaşımla geliştiğini fark edene kadar. Bu teknik abartılı gibi görünüyor. Hem Jules Caesar'a hem de Roma'nın temsil ettiği her şeye bağlı, ancak kendi kimliğini oluşturmak için ayrı duran Tarabay'ın performansı, politik pragmatistle itaatkar bir özne arasında gidip geliyor. Geriye dönüp bakıldığında izleyiciler, Ashur hanesini bir arada tutan şeyin bu olduğunu fark edecekler, çünkü Roma'nın bu diriltilmiş oğlu hem insan doğasını ustaca manipüle ediyor, hem de sistemi içeriden nasıl çalıştıracağını biliyor. Bu nedenle Ashur, bu topluluktaki en beklenmedik anti kahramanı temsil ediyor. Ancak sonunda bunu açıkça hak ediyor. Potansiyel olarak, bu Dominus'un bu ünvanı elde etme konusunda rakibine rakip olabilecek tek şey, Graham McTavish'in Karalitis rolündeki varlığı. Corlys, müthiş bir müttefik olduğunu kanıtlılar. Tutkunuza bağlı olarak, Graham McTavish, Hobbit üçlemesini veya Netflix'in Witcher uyarlamasını seven izleyicilere tanıdık gelecektir. Bir aktör olarak, Ejderhalar Evi'nden Outlander'a kadar kaliteli televizyon dizileriyle adını duyurmuş olması, onun Spartacus Ashur evindeki Corlys rolü için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Dominus'un sağ kolu ve zor zamanlarda hem arabulucu hem de sırdaş olarak güvenilir müttefiki olan Corlys, en yakın arkadaşının içine okumakta rakipsizdir. Açıkça erkeksi tavırlarıyla Corlys, bu kiziye sert bir diplomasi getiriyor ve Ashur'un Roma görgü kurallarını anlamasına yardımcı olmada kilit rol oynuyor. İzleyiciler sırf hırslarını tatmin etmek için, Roma sosyetesinin gözüne girmeye çalışan bu müthiş ikilinin gizli kapaklı maceralarına hızla kapılacaklar. Soğukkanlılığı ve vahşi dövüş becerileriyle bu yüceltilmiş eğitmen, dizide silinmez bir iz bırakıyor ve tasvirlerinde Romalıların yakınlığa dair liberal bakış açısıyla örtüşen bir risk seviyesi benimsiyor. Erkeklikleriyle tanımlanan karakterleri sık sık canlandıran bir aktör için Corlys, McTavish'in daha önce ele aldığı her şeyden daha kapsayıcı bir çıkış noktası. Ancak karakterin bu yönü, izleyici demografisi gibi hesaplanmış nedenlerle değil, gerçekten de o dönemi yansıtan bir özellik. Antik Roma'da kimse yargılamaz, hatta 2 kere bile bakmazdı. Hatta fiziksel çekicilik, herhangi bir kişinin en az ilgi çekici yanıydı. Spartacus House of Ashur'ın yüzeyinin altına bakmaya istekli izleyiciler için, cinsiyet kimliği ve siyaset, derinlik katan tekrar eden bir tema olacak. Bu dizideki kadınların temsilinde ve oynamayı seçtikleri rollerde en belirgin olanı da bu. Bir kadın Spartacus Ashur evini tanımlıyor.
Spartaküs'ün bu versiyonunda itaat ve kadınlık, güç ve bağımsızlıktan daha değerli görülüyor. Bu sınırların dışına çıkanlar, alay, ön yargı ve küçümsemeyle karşı karşıya kalıyor. Welcome to Derry'de küçük ama unutulmaz bir rolü olan Tenika Davis, izleyicilerin bu konu etrafında yapacağı tartışmada Achillia rolüyle ön plana çıkıyor. House of Usher'da güç ve statü kazanmak için kadınlıklarına güvenen diğer kadınların aksine, Achillia, kadınların güçlenmesinin bir simgesi haline geliyor. Achillia'nın karakteri, bu Spartaküs'ü alt türün diğer örneklerinden ayıran unsurlardan biri ve cinsiyet kimlikleri arasındaki çizgileri bulanıklaştıran kapsayıcılık argümanını genişletiyor. En büyük destekçisi de aynı şekilde statükodan uzak, toplumda iz bırakmaya ve onu doğrudan dahil ederek çabalarını yükseltmeye çalışıyor. Bu da izleyici beklentilerini zorlayan ve güncel meseleleri ele alan bu melodrama yeni bir boyut katıyor. Steven Knight'ın ve ekibinin sofistike hikaye anlatımını öne çıkaran film, ilk izlenimlere rağmen House of Usher'ın ne kadar çeşitli olduğunu gözler önüne seriyor. Reddedişi, Achillia'yı House of Usher'daki en güçlü kadınlardan biri yapıyor. Dizinin diğer unsurlarında yer alan kan dökme ve cinsiyet kalıplarının ötesinde, o tek fikirli tavrı meyvelerini verdikçe, etrafındakilerin fikirlerini yavaş yavaş değiştiren bir vahiy haline gelmeye devam ediyor. Achillia, erkek egemen bu toplumu yavaş yavaş çökertmeye başlar ve toplum ayağa kalkıp farkına varmaya başlar. Keşke kullandığı dile de aynı özen gösterilseydi, Spartacus Usher evi iyi olmaktan ziyade harika bir televizyon dizisi olurdu. Dil, gerçekten Usher'u hayal kırıklığına uğratacak tek şey mi? Dizi, dikkat dağıtacak kadar dili elden bırakıyor. İzleyiciyi harekete geçirmeye hedefleyen aşırı ayrıntılı kelime oyunları, dramanın büyük bir kısmını baltalıyor. Bu, Spartacus sanki bu karakterleri daha çağdaşmış gibi, her iki cümleden birine küfür ekleyerek daha da fazla geriliyor. Karmaşıklık bakımından Shakespeare ve Chaucer'a daha yakın kafiyeli beyitlerin kullanılması, ilk bölümleri zorlu bir mücadeleye dönüştürüyor. İzleyiciler karakterler arasındaki bu benzersiz konuşma akışına alışmış olsalar bile, Usher evi hala zorlu bir film. Aksine aşırı ayrıntılı bir dile bu kadar bel bağlanması, gözden kaçabilecek diğer tutarsızlıklara dikkat çekiyor. Ses sahnelerinde veya başka yerlerde, mekanlar arasındaki set tasarımları büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Ve görsel efektlerdeki tutarsızlıklar da cabası. Bu durum, diyalog sahnelerinde dikkatleri dağılan ve daha önce yapılan iyi işleri boşa çıkaran bazı izleyiciler için hayal kırıklığı yaratacak. Ancak Spartacus House of Usher, tutkulu hayranlar tarafından izlendiğinde bu tutarsızlık kolayca gözden kaçacak. Spartacus'un o kadar sağlam bir hayran kitlesi var ki, bu devam filminin endişelenecek pek bir şeyi yok. Tarabay, orijinal finalinden bu yana geçen 12 yılda neredeyse hiç yaşlanmadı ve bunun en ufak bir kanıtı bile onun lehine işliyor. Yeniden canlandırmayı özleyenler, Usher evinin bir eve dönüşü olduğunu düşünecek. Bu, yalnızca kurtuluş şansını yakalamakla kalmayıp, 2013 ruhunu yeniden yakalayıp yeni nesl için güncellemeyi hedefleyen yepyeni bir diziyi de hak eden anti kahraman. Ancak bu diziye tesadüfen rastlayan izleyiciler ve dil engelini aşan izleyiciler, bu yeni versiyon karşısında da şaşırabilirler. House of Usher, mümkün olduğunca sadık hayran kitlesini memnun etmeyi amaçlıyor, ancak en azından çağdaş kültüre de saygı duyuyor ve tutum ve kamuoyu algısı açısından işlerin değiştiğini kabul ediyor. Arenada tüm o kan ve kumun arasında bolca katliam olabilir, ancak Spartacus House of Usher, ölülerden diriltilen bir Dominus'un bile zamana ayak uydurması gerektiğini biliyor. Spartacus House of Usher, 5 Aralık'ta Starz'da başlıyor.